Tebacığımız yanımızda. Hello, wow. Hala MGR. hangisi güzeldi? Kırmızı mı? Mavi gözlü pembe bebekler. Tam diyordum ki Sri Lanka'ya gelen köpeği yiyor, nasıl yemesin yani. Helal olsun. Bu kadar karmaşanın ortasında ben hiç böyle bir cami görmemiştim. Şimdi ise bir Hindu tapınağına geldik. Bakayım sana. Selamlar. Bugün bindi takmama gerek yok. Bir süreliğine bindi takmama gerek yok. Çünkü Tebacığımız yanımızda. Sri Lanka'ya gelmeden önce o Japonya'ya gitmişti. Ben Sri Lanka'ya gelmiştim. Şimdi tekrardan Sri Lanka'da buluştuk. O gelene kadar ben Sri Lanka'nın kuzeyini gezmiştim. Şimdi birlikte güneyini keşfedeceğiz. Şu anda ise Colombo'dayız. Burası Sri Lanka'nın aslında başkenti diye bilinen ama tam olarak başkenti olmasa da ticari başkenti olan bir şehir. Dolayısıyla bayağı kalabalık ve bence Sri Lanka'nın en büyük şehri, en kalabalık ve en kaotik şehri diyebilirim. Şehir farklı bölümlere ayrılmış. Bir tarafta çok farklı mimari yapılar görebiliyorsunuz. Bir tarafta çok gerçekten kaotik bir ortam var. Bugün bu şehri keşfedeceğiz beraber. Vay arkadaşlar, 2 saattir karşıdan karşıya geçmeye çalışıyoruz ya. Bir de kaza geçirdik ya, gerçekten bize birazcık travmatik oldu bu olay. Bayağı dikkatliyiz haliyle. Ama trafik durmuyor. Ki şu anda Colombo'nun daha böyle sakin, daha huzurlu denebilecek bir noktasındayız. Birazdan gideceğimiz kaosa gerçekten şaşıracaksınız. Sen kalk, Japonya'nın o sakin havasından gel Sri Lanka'ya. Bir kültür şoku yaşa. Okay, let's go. Durmuyorlar, görüyor musunuz? Yolun ortasında kalıyoruz böyle. Ölmedik. Gerçekten Colombo'nun bambaşka bir noktası yani şurası. Şuraya bakar mısınız? Kedi görmüyorum diye ağladığım ülkede şöyle bir kedi kayıp afişi görmek gerçekten gözyaşım pıt. Sri Lanka kadar küçük bir ülkede 4 tane etnik grup, 4 tane de ayrı dine mensup insanlar yaşıyor. Etnik gruplar öncelikli olarak büyük çoğunluk Sinhala, daha sonrasında Tamil halkı var, ondan sonra da Araplar var, Arap kökenli insanlar ve en sonda ise Avrupa kökenli insanlar. Din olarak ise %70'lik bir kısım Budist, Budizm'den sonra gelen Hinduizm, Hinduizm'den sonra Müslümanlar, en sonuncu da Hristiyanlık. Colombo'da da bulunduğumuz bölgede de böyle çevresinde hem cami görebilirsiniz, hem bir Budist tapınağı görebilirsiniz, hem de Hindu tapınağı görebilirsiniz, kiliseler görebilirsiniz. Şu an Colombo'nun en ünlü Budist tapınağına geldik. Burası Gangaramaya Temple. Bayağı bir kalabalık görüyorsunuz, bayağı bir turistik bir yer. Girmeden önce ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Şuradan girelim. Budizm aslında bir din olarak nitelendirilmiyor, bir öğreti olarak nitelendiriliyor. Bu da aslında Budistlerin taptıkları biri değil de öğretilerini takip ettikleri ruhani lider olarak geçiyor. Ve şu gördüğünüz işaretler Budizm'de Buda'nın öğretisini yayarken yaptığı hareketler aslında. Wow. Oh wow. İnanılmaz bir süsleme var. Her yerinde ayrı bir detay.
Bazen bu koca koca devasa figürler bana korkunç gelebiliyor. Üstüme geliyormuş gibi hissediyorum. Ama söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten harika bir işçilik var. Şu detaylara bakın. Bu gördüğünüz Buda, şu yanlarındaki 5 tanesi de Buda'nın öğretilerini ilk anlattığı 5 tane insan. Genelde hep bu şekilde gösteriliyor. Biz böyle bodoslama girdik ama bir giriş ücreti varmış. Bir de üstümü kapatmam için şöyle bir örtü verdiler. Tabii ki bunu hiç düşünmemiştim gerçekten. Giriş 400 Sri Lanka rupisi kişi başı. 800. Supposed to be 1000. Let's give this. Ben 2 haftadır ülkede olduğum için biraz biliyorum, biraz alıştım. Teva'nın bugün daha ilk günü. Thank you. Burası ne? Burası da tapınağın müzesi. Bakın eski paralar var. Şurada bir tane muz. Uy, sahte mi ya bu muz? Üzerinde böcek var. Lezzetli bir meyve tasviri olabilir mi? Çevrede köpekler var. Çok şaşırdım. Genelde böyle kutsal mekanların içerisinde biz kedi görürüz. Kediden başka hayvan görmeyiz. Özellikle köpek görmeyiz. O yüzden bir hali şaşırdım. Genel olarak hem bir müze hem bir ibadet alanı, kutsal mekan. Aynı zamanda sanırım bunların satışları da yapılıyor. Koleksiyonerler, antika severler için. Birbirinden eski kameralar, birbirinden eski saatler var. Şu telefonları görünce Teva'ya dedim ki aşkım hatırlıyorum ben küçükken bizde bundan vardı diyorum. Böyle ben 10 yaşındayken falan çünkü. Teva şok. Çok şaşırdı. Dedi ki bu 70'lerde kalan bir şey değil miydi ya? Türkiye'de değil, ben hatırlıyorum yani. Siz hatırlıyor musunuz? Bu telefonlardan var mıydı sizde? Yoksa sadece gerçekten bizim evde mi vardı? Kendimi Kırklarelilerin mağarasında hissediyorum şu an. Hepsi birer ganimet gibi görünüyor. İlk sol bileğimi uzattım, sağ dedi. Demek ki bu bileklikleri, bu okunmuş bileklikleri sağa takmak gerekiyor. Şöyle bir tane düğüm atmış. Bileklik Budizmin 5 rengiyle yapılmış. Bu renklerin her birinin anlamı var. Alttaki değil, üsttekinden bahsediyorum. Alttaki benim kendi bilekliğimde. Bunların her birinin ayrı bir
anlamı var. İşte turuncu Budizmin evrenselliğini gösteriyor. Beyaz olan saflığı, temizliği gösteriyor. Sarı olan yine Buda'nın öğretilerini devam ettirmeyi. Şuraya bir tane düğüm atmış. Şu da Budizmin bayrağı. İşte tam olarak şu renklerden bahsediyorum. Çok değişik figürler var gerçekten. Sıkışmış gibi böyle duvarın altında da duvarı ittiren var koluyla. Şurada ters dönmüş var bir tane. Şurada yine değişik. Gerçekten bu Budist ve Hindu tapınaklarında özellikle çok fazla detay görebilirsiniz her yerinde. Bacağım hala sıkıntılı. Yes, you can. Bacağım hala sıkıntılı. O yüzden şehrin içinde bile böyle bir 15-20 dakika yürüyorum. Onun dışında farklı noktaya gideceksem tuk-tuk'a biniyorum. Artık eskisi gibi yürüyemiyorum maalesef. Ama bugünlerde geçecek umarım. Bir iki aya tamamen düzelmeyi umuyorum. Okay. Yeah, we canceled. Burada Sri Lanka'da arkadaşlar Pick Me diye bir uygulama kullanıyorsunuz. Gemman Jewelry exhibition, you know? Exhibition? Yes, Gemman Jewelry. You know this? Yes. Yes, 40% discount. On the way have also. No, we don't need things. No interest No, free. nothing. We just want to go to Peta Market. Burada ulaşım için genelde böyle tuk-tuk tercih ediyoruz. Tuk-tukları da Pick Me diye bir uygulama var. Pick Me uygulaması çok fazla kullanılıyor burada. Onun dışında hemen sokaktan herhangi bir tuk-tuku çevirdiğinizde sizi dolandırma ihtimali çok yüksek. O yüzden uygulama çok iyi oluyor. Şimdi bindiğimiz tuk-tukçu da dedi ki uygulama bizden komisyon kesiyor. Ne kadar fiyat kestiğini görelim. Ondan sonra iptal edin ve aynı fiyatı bana direkt siz verin dedi. Biz de öyle yaptık. Geldik şehrin tam merkezi dediğimiz Peta pazarının olduğu yere geldik. Colombo'nun cümbüşünü iliklerimize kadar hissedecek bir çevredeyiz. Hello. Burası böyle genel olarak halkın bütün ihtiyaçlarını almak için, tüm halkın değil, halkın %90'ının bütün ihtiyacını almak için geldiği pazar alanı aslında. Burada kıyafetten tutun da meyveye, sebzeye kadar her şeyi bulabilirsiniz. Yeterince canlı, yeterince müzikli, bayağı sesli. Hello. How are you? Hi, how are you? I'm fine. Where are you from? Turkey. Turkey. Yes, Turkey. wow, Are you very from nice. Colombo? Yes, yes. Okay. Take care guys. Bye. Bakın burada hala böyle DVD'ler, CD'ler satılıyor. Filmlerin. Hello. How are you? Yeah, DVD. Only in Sri Lanka? Only in Sinhala, Tamil. Tamil, English, Hindi. Tom ve Jerry. Madagaskar. Vay be. Thank you. Vay arkadaş. Pazarın ortasından otobüs geçiyor ya. Şu kadar büyük bir otobüs geçiyor. Nice. Hi.
Vay arkadaş. Gündüzün ortasından selamlar. Bir kilo rupi 200. Rupi mi? Bebekler neden bu kadar korkunç? Mavi gözlü pembe bebekler. Hello. Thank you. Önceki Sri Lanka videolarımda bu bindinin ve anlamlarını, bindiyi ve anlamlarını anlatmıştım. Böyle her bijuteride aslında görebiliyorsunuz. Çoklu çoklu satılıyor. Ben bir tane parlak görmüştüm ve parlak almak istediğimi söyledim. Parlak söylüyorum. Do you have only dot? அந்த தொங்கல் இருக்கு Stone. Ah yes. Mm-hmm. How much is this? 67. Şöyle parlak pırlantılı bir bindi aldım. Şekilden şekle girdik. Bunların böyle yapıştırmaları var altında. Size gösteremeyeceğim kadar küçük aslında. Okay. Thank you. Hangisi güzeldi? Kırmızı mı, parlak mı? Yukarı taşınca daha güzel oldu sanki. Akşam karanlık oldu ya, akşam karanlıkta biraz parlamak istedim. Kafayı yedik. Sri Lanka'ya gelen kafayı yiyor. Haberiniz olsun. Ama gerçekten helal olsun. Bu coğrafyaya gelmeden önce Shantaram isimli bir kitap okumuştum. Ve zaten o kitabı okuduktan sonra ben kesinlikle Hindistan'a gideceğim demiştim. Şu an Sri Lanka'da Hindistan öncesi Hello, wow, I like your style. Okay, what is the name? Ayşe. My name MGR. MGI. Indian minister, my boss. Really? Okay. Wow, I really like your style. Very stylish. Yeah, it's video. Yeah. Can you do it again? Okay. Wow, okay. Nice to meet you. Thank you. Famous man. Sri Lanka man. Wow, I'm happy to meet you. Right? Yes, Ayşe. What is the name? Very good. My name MGR. MGR. My MGI. video, YouTube, internet, Facebook, TV channel. You are very famous actor. Sri Lanka. Wow, we are lucky. Thank you. Thank you. Bye. Wow, ne kadar renkli bir kişilik. Did you see his style? MGI. O OMG. MG like Michael Jackson, no? Tam diyordum ki Sri Lanka'ya gelen kafayı yiyor, nasıl yemesin yani. Ama gerçekten şunu diyordum, helal olsun. Bu kadar karmaşanın ortasında, bu kadar farklı kültürün, farklı din mensuplarının, farklı etnik grupların olduğu bir noktada iç içe yaşadıkları bu ülkede nasıl bu kadar, bilmiyorum, bir garip bir huzur var, yani anlatamadığım bir huzur var. Bu huzuru sadece işte sessiz mahallelerden değil de genel olarak insanların herkes yes, YouTube channel. Aa, yağmur yağmaya başladı. Şu karşımda gördüğünüz, şimdiye kadar gördüğüm en ilginç caminin bir minaresi diyeyim. Cami şuradan başlıyor. Şöyle bir alanda. Sıkıştık. Aşkım.
Burada bir harmoni var ya. Kaza olmuyor. Hiç kimsenin başına bir şey gelmiyor. Bu ilginç, enteresan bir şey. Şimdi caminin içerisine girebiliyor muyuz biz bilmiyorum ama çünkü turistlere kapalı olabiliyor. Sorry. Sorry. Ready. Okay. Atau dia ada? Üstümü kapatabildiğim kadar kapatıyorum. Yani saçımı da kapatmam gerekiyor aslında ama. No, it's for men. It's for men. Çayı çok güzel bir ülkenin, çayının çok güzel olmasının sebebi tabii ki de bu ülkenin çok fazla yağış alması. O sebeple çok fazla çay üretimi var zaten. Şimdi de şansımıza yağmura yakalandık. Ama şuradan göstermek istiyorum size camiyi. Ben hiç böyle bir cami görmemiştim. Hem gotik, hem klasik, hem İslami. Karışık bir mimari. Caminin 2 tane girişi var. Bu taraftan kadınlar giriyor. Bir de şu taraftan ilk gösterdiğim yer var. O taraftan ise erkekler giriyor. Turistlerin her saate girmesi yasak. Turistler için belli başlı ziyaret saatleri var. Hem çok yüksek hem renk açısından gerçekten daha farklı. Şekere benziyor. Tepesinde bir saat var ama saat bozuk. Ama büyüleyici ya. Is it? Maybe because Muslim people, they do not consider mosque as a touristic place, and that's why they do not accept any Yeah. tourists. Yeah. It's only dedicated to religion, and not Exactly, for tourism yeah, yeah, and for visiting. And the temple, the Buddhist temple, Doğru bir noktaya değindi. Budist ve Hindu tapınaklarını turistler de gezebiliyor. Aynı zamanda işte gördüğünüz içerisinde müze falan da olabiliyor. Ama camiler sadece Müslümanların girip ibadet ettikleri bir alan olduğu için böyle herkesin her istediği zamanda girmesi mümkün değil. Özellikle Müslüman değilseniz. I really like this one. Vegetable, yes. 2 vegetable ones. Yes, please. Sri Lanka'nın sokak lezzetlerine bayıldım. Burada böyle çeşit çeşit samosalar var. İşte şunun içerisinde sadece sebze var. Bazılarının içerisinde et var, balık olanlar var. Ama ben şu sebzeli olana bayılıyorum. so sit 2 seconds. Yeah, we want to sit. We're gonna sit 2 seconds. Can I also have water, please? One bottle of water, please. Ne kadar sıcak ki. It's very cool. I forgot it. Bayağı lezzetli. Bir tık acı yapıyorlar ama bayağı lezzetli. This is livre. Laurier. Bir de şöyle bir şey var.
Çevresi paneli gibi. Bu da yine patatesli. Yapıyorlar bu sporu gerçekten bayağı lezzetli. Harika. Ya, do. Çok iyi. Bence bu az öncekinden çok daha güzel. Which one did you like the most? This one I think because this one. The other one is so good. This one is better for sure. You know what? Remember me? Recording this and eating something when we are on the boat to go to Long Island. Yeah. And you were giving me some Turkish food, remember? What was it? Turkish food Yes. on the boat, remember? Kumru. I remember. Bakın mesela şurada küçücük bir tane kilise var binaların arasında. Yemeğe daldık biz. Hava bayağı kararmış dışarıda. Saat şu anda 6:30. Hava kararmaya başladı. Ama şehir hala aktif. Şimdi ise bir Hindu tapınağına geldik. Can we walk? Yes. Oh, thank you so much. Is this okay? Ne kadar farklı inanç, ne kadar farklı gelenek, görenek. Bunlara şahit olmak bazen beynimi uçuklatıyor. What is that? What does it mean? It's very good. It's heart problem. This problem. So it's good for health. Very good. Makes me happy. This problem is very good. Bakayım sana. Bu bize sağlık getireceğine inandıkları bir mühürmüş aslında. Baş ağrısı için, for migraine, for heart problems. It will help us. Hinduizmi Budizm'den ayıran en büyük fark, Hinduizmin çok tanrılı bir inanç sistemi olması. Budizm'den bahsetmiştim. Budizm tanrı olmayan, aslında bir öğretilerin toplandığı bir öğretiler sistemi diyeyim. Ama Hinduizm'de tanrılar var. Hem de bir sürü tanrı var. Çok tanrılı bir din. Is it a temple? It's a temple. call it a temple? Yeah. Hindu temple. It's unbelievable. Like it's full open. You have this music.
and in front of you you have the big port, the harbor, the clash of, I mean not the clash but the change of Yeah. environments, and you have the highway just here. Like it's It's like I really love this all these environments, different environments at the same time. şöyle tahminimce kutsal su dedikleri bir su akıyor. İşte her yerde küçük küçük bu Budizm'de gördüğümüz ruh evleri gibi, küçük minyatür tapınaklar gibi burada da böyle insanların sunak kapılarını bıraktığı, işte mum dikip dilek diledikleri küçük küçük alanlar var. Teva'nın söylediğine katılıyorum gerçekten. Yan tarafta bambaşka bir şey dönüyor. Burada bu var. Hani bu müzik, bir taraftan kaos var ama o kaosta bir harmoni var. İyi hissettiriyor insana. Bu kadar farklı olup yine de birlikte yaşayabilmek, birlikte olabilmek. Ya en basitinden dilimize, dinimize, kılığımıza, kıyafetimize bakmadan bizi kabul etmeleri bile güzel hissettiriyor ya. Tarafta bir yer var. İnsanlar ona bakıp dualarını edip buraya girmek yasak anladığım kadarıyla. Sinirlerde zurnacılar olur ya. Bir taraftan aklıma onu getiriyor. Bakın burada farklı farklı sunaklar. Hindistan cevizleri. No, you cannot enter. Okay, thank you. Burada farklı farklı sunaklar var. Hindistan cevizi. İçerisinde muz. Mumlar yanıyor bir tarafta. Ganesha. Şu içeridekinin ismi Ganesha'ymış. Hindistan'a gidene kadar sanırım Hinduizmi çok fazla çözemeyeceğim. Güneydoğu Asya'ya gittiğimden beri daha çok Budizmle içli dışlıyım. Sri Lanka'da da aynı şekilde Budizmi biraz öğrenmeye başladım. Çok fazla göre araştırmaya başladım tabii. Hinduizm biraz kalabalık. Oldukça kalabalık. Shiva, Ganesha, Okay. Okay. Burada Shiva varmış. Dediğim gibi gerçekten Hindistan'a gitmeden Hinduizmi derinliklerine çok fazla inemeyeceğim. Thank you. As I understand, Goddess Parvati creates Ganesha, and Ganesha don't let Shiva to enter the house because Parvati is taking bathroom. So he was jealous of him entering. Ah oui, Ganesh is a boy. Ganesh is So a why boy. I'm focused on Ganesh is a girl. Okay, ah oui, Yeah. ah oui. Shiva cuts Ganesha's head. So Ganesh is the boy that they are speaking about, the idol of God. Yeah. Okay. And so the mythology is huge. In Hinduism, it's crazy. Yeah, I will take a picture. That's you. Not sure. Not sure about this. Okay. Öğrendiğimiz kadarıyla Parvati zencefil pudrasından Shiva'yı Shiva, Ganesha. Yeah, Shiva is Ganesha. Shiva is the father. The elephant is Ganesha. Yeah. Okay. Yanlış söylemiş olabilirim. Parvati o kadar olay oluyor ki hiçbir şey anlatamıyorum. What is going on now? Bakın.
Ne kadar eski ya. Ne kadar eski. İnanamıyorum. Allah. Konumuza dönelim. Öğrendiğim kadarıyla Parvati Ganesha'yı bir undan, bir pudradan üretiyor. Daha sonrasında Shiva evine girecekken Ganesha, küçük oğlan, yeni yaratılan oğlan Shiva'nın girmesini istemiyor. Çünkü o sırada Parvati duş alıyormuş. Ve bu yüzden buna sinirlenen, evime nasıl giremem ya diyen kendi oğlunu, aslında Parvati'nin yarattığı bir şey olduğu için kendi oğlu sayılıyor. Kendi oğlunun kafasını keserek öldürüyor. Ve garip garip hikayeler var. Ama dediğim gibi gerçekten Hindistan'a gidene kadar, ki Sri Lanka'dan sonra Hindistan'a gitmeyi düşünüyoruz. Oraya gidene kadar çok fazla içine ve ayrıcalıklarına giremeyeceğim. Ama girdiğimde bunların hepsini öğrenip size anlatıyor olacağım, merak etmeyin. Tapınak, az önce çıktığımız tapınak şuradaydı. Şu tarafa doğru gelirken bir tane küçük mescit gördük. Aynı zamanda şurada bir tane Hristiyanlar için bir köşe görüyoruz. Bu Petta bölgesini, Colombo'nun Petta bölgesini gerçekten çok sevdik biz Seva'yla. Can we also see it? There is salt. That's Catholic, because there is Mary. They also put money in it. No. Money flower. Saat 7.30'da Colombo'nun ara sokakları. I really love the vibe by night. Me too. The color. I really think that the city is always much beautiful by night with all the color, because of the light. So. And it's not hot. It's easy to walk, it's easy to see. Bir de insanlar şimdi işleri bitti. İşte evlerine giden insanlar var. Bir tarafta dükkanı kapatan insanlar var. Şehirde farklı bir hareketlilik var şu anda. Işıklarla beraber, Teva'nın dediği gibi renkler falan gerçekten çok güzel görünüyor. Kamyonlar bir efsane ama ya. Şimdi buralar öyle yerler ki şuradan şöyle yürüyorduk. Şurada bir tane kilise var. Onu da görmek istedik. Oraya doğru yürürken yol kenarında sokak lezzetleri görebiliyorsunuz ve lezzetli duruyorlar. Bunlar roti. Yumurtalı rotiler. Oturup deneyelim dedik. Neden? Thank you. Rotiyi böyle kesmişler. Yanında da bir acı var. Acı sos. Ona batırıp yiyeceğiz.
sevdik ya Colombo'nun akşam saatlerini. Kilise için biraz geç kaldık. Buranın içini göremiyoruz. Ama şöyle göstereyim. Bayağı eski bir kilise. Duvarlarına bakın. Az önce gördüğümüz renkli sokağa girdik, ara sokağa. Herkes bize bakıyor. Ben de dedim ki neden kameramı açmayayım o zaman. What's the name? Carambo. Karambo. Bunun ismi Karambo'ymuş. Okay. Carambo. Bilardo mantığı gibi bakın. Şurada dört tarafında delikler var. O deliklere sokmaya çalışıyorlar. Şu beyaz topla vuruyorlar. Cricket, football. Lima. Depan, di depan. Kau lihat cepat. Anda kuliah gitu. Ah. Tapi ya, Lima. Depan. Ade. I play one. This or this? Black. This is the black. Ini yang kesulitan kuliah. Black. Az önce attı Teva bir tane. Bu arada yakalayamadım kamerayı ama. Teva'nın evinde bundan varmış zaten. Inga வச்சு இப்படி போடுங்க. Ben ilk defa burada görüyorum. Uuu. Aşkım. Şimdi oyunun basitçe kuralı Teva ile karşısındaki eş ve ikisi eş. Her iki takımın da farklı renkleri var. Onların rengi beş, Teva'larınki siyah. Şurada bir de kırmızı var. Kırmızı da en son atılacak olan. Masa daha da profesyonelleştirildi. Öğrendim kurala göre kırmızıyı sona değil de kırmızıdan önce kalan son taşı önce atıp sonra kırmızı. Ne oluyor arkadaş? Kaos oluştu. Hadi be. Jujur. You win. Aşkım.